Herkese iyi günler. Yağmurlu bir sonbahar günündeyiz. Buradan herkese merhaba demek istiyorum. Hava soğudu, kış geldi. Kış gelince yağmur, kar, içeride sıcak hava, dışarıda soğuk hava olunca araç içinde büyük bir buğulanma sıkıntısı problemi, görüş mesafesinin daralması ve bununla beraber hem konfor kaybı hem de güvenlik riski ortaya çıkıyor. Biz de bununla ilgili bir video çekmek istedik. Çünkü gerçekten birçok insanın klimayı yanlış kullandığını veya mantığını anlamadığını, bilmediğini gördüm. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Burada iki önemli başlığımız var. Birincisi, arkadaşlar, klima nasıl doğru çalıştırılır? İçerideki buğuyu nasıl erken gideririz? Ve ikinci başlığımız ise araç klimalarında ısıtma fonksiyonu var mı, yok mu? Klimayı açtığımız zaman daha erken ısınır mı aracımızın içi? Bununla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Umarım faydalı olur. Aracımız çift bölgeli dijital bir klimaya sahip ama genelde bu tür araçların klima düğmelerini, fonksiyonları hepsi birbirine yakındır. Çok bir farklılık olmaz. Sizin aracınız farklı olsa da aynı bilgiler sizin için de geçerlidir. Sadece analog klimalarda durum biraz değişir. Onunla ilgili de değineceğiz. Şu an solda gördüğümüz üzere, şunun fanını biraz düşürelim gürültü yapmasın. Solda şoför tarafının derecesi, sağda yolcu tarafının derecesi mevcut. Buradan siz kendinize göre hangi derecede istiyorsanız, bu yaz kış fark etmez arkadaşlar. Dijital olduğu için bu kendisini ayarlayacak. Siz eğer mevcut durumdan daha soğuk bir havayı isterseniz klimayı çalıştıracak. Mevcut bir havanın üstünde bir derece isterseniz kalorifer peteğinden, daha doğrusu kalorifer sistemi üzerinden sıcak havayı alıp size bunu gönderecek. Bu o yüzden değişmiyor. Burada önemli olan kısımlardan bir tanesi, mesela otomatiği açtığınız zaman aynı zamanda klimanın da açılacağı. Klima yazın klimayı kullanabilirsiniz ama kullanmaya da bilirsiniz. Kullandığınız zaman içerideki nem oranını koruyacağı için bir avantaj teşkil edecektir. Onun dışında şunu belirtmek istiyorum, bence önemli. Klimayı açsanız da açmasanız da sizin klimanız sıcağa destek vermeyecektir. Yani ben arabamı çalıştırdım, klimayı da açtım, çabuk ısınsın istedim. Arkadaşlar, çabuk ısınmayacaktır. Çünkü klimanın ısıtma fonksiyonu mevcut değil. Özellikle çoğu araçta diye belirtelim, istisnalar var. Siz sadece iklimlendirme konusunda nemi azaltacağı için içerideki buğulanmayı biraz daha hızlı çözebilirsiniz. Onun dışında siz AC tuşuna bastığınızda, klimayı açıp kapattığınızda klimanız devreye girmeyecektir. Şu an mesela biz 25 dereceyi seçtik. Dışarısı kaç derece bakalım? 8,5 derece. Yani siz buradan sadece kaloriferin ısıttığı su kaynaklı oradaki motor sıcaklığını içeriye vereceksiniz. Bunun dışında ekstra klimanızın size vereceği bir sıcaklık değeri yok arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ama mesela girdim içeride buğulanma var. Ben bunu gidermek için max düğmesine bastığım zaman yine otomatikman bütün full olarak devri açacak, fan devrini, ve klimayı açacak. Niye? Çünkü nem kontrolünü sağlayabilmek için. Nem kontrolünü sağladığı zaman daha çabuk bir şekilde buğulanmayı giderecektir. Ama bu size ısınma olarak bir faydası olduğu anlamına gelmeyecek. Burada max düğmesi, dediğimiz gibi cam buğusunu gidermek için klimayla beraber devreye girerek, fanı sona getirerek bu şekilde buğulanmayı gidermeye yarayacak. Daha sonra bir altta, tabi dediğimiz gibi araçlarınızda yeri değişebilir. Buna bastığınız zaman arka rezistansları çalıştırırsınız ve bu şekilde arkadaki buğulanmayı veya buzlanmayı giderebilirsiniz. Daha sonra bu bizim aracımız dijital olduğu için bu verilere bu şekilde buradan da ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama biz buradan anlatacağız ki diğer araçlar da buradan faydalanabilsin. Bu senkronizasyon düğmesi, bunu seçtiğiniz zaman iki tarafın derecesi aynı olacak demiştik. Otomatik klimalarda siz dereceyi belirlemişseniz fan devrini kendisi ayarlar, yönlendirmeyi kendisi yapar ve siz seçmiş olduğunuz derecede keyfini sürersiniz. Otomatik klimaların faydası burada. Bu ısıtma koltukları, koltuk ısıtmaları, sol tarafın, sağ tarafın ısıtması.
Bu biraz önce söylediğimiz gibi siz fanı yönlendirmek istediğinizde şu an bütün aracın her yerine dağılıyor. Biz burada hiçbirini seçmedik. Bunu seçtiğimiz zaman sadece yukarıya verecekti buğulanmayı gidermek için. Aşağıyı seçtiğimiz zaman, yani yüzümüze vursun dediğimiz zaman yukarıdan sadece yüzümüze vuracak. Seçim yapmadığımız zaman dediğimiz gibi otomatik klima bu özellikleri, daha doğrusu dağılımı kendisi yapmış olacak. Burada önemli bir nokta daha var. Arkadaşlar, araç içi sirkülasyonunu seçerseniz, özellikle kışın seçerseniz, temiz hava içeri girmeyeceğinden ve içerideki nem içeride kalacağından buğulanmayı hiçbir zaman gideremezsiniz. Bazen bakıyorum daha erken ısınsın, buğulanma gitsin diye arkadaşlar bunu açıyorlar ve içerisi bembeyaz. Bunun sebebi içerideki nemin birikmesi, dışarıya atılamaması ve bu sebeple buğulanmanın artması. Manuel klima kullanıyorsanız bu orada derece seçmeniz mümkün değil. Yeşilden kırmızıya dönen bir düğme göreceksiniz. Yeşil düğmeyi seçerseniz soğuk hava üfleyecek. Kırmızıya doğru çektiğiniz zaman sıcaklığı arttıracaksınız. Kışın tabii siz bunu kırmızıya çekmeniz lazım ki size sıcak hava versin. Ondan sonra yine aynı şekilde yönlendirmeyi yapabilirsiniz. Dijital klimalarda 2 taraflı veya 3 taraflı olabiliyor. 2 taraflı olursa eğer klimanız, hem sürücü tarafı kendi tercihlerine göre sıcaklığı belirleyebilirken sağ taraftaki yolcunuz da kendisine göre belirleyebilir. 2 taraflı ise, 3 taraflı ise arkadaki yolcular da kendi sıcaklıklarını kendileri belirleyebilir, yükseltip azaltabilir. Bu şekilde klimanız belirlenen sıcaklıklar doğrultusunda veya soğukluklar doğrultusunda size iklimlendirme sağlayacaklardır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.